Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü Diyarı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu iplerimle çok güzel bir model anlatımı yapacağım. Kullandığım ip şöyle göstereyim. Alize Diva ince bir iplik kullanacağım. Bebe yününde de denedim. Video sonunda sizlerle o halini de paylaşacağım. Tığım da şu şekilde 2 milim tığ kullanacağım. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Evet arkadaşlar, şöyle bir kilit zinciri çektim. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Şu en baştaki zincirimin içine tığımı geçiriyorum. İpimi şu şekilde kaydırdım. Burada bir küçük minik bir halkam oluştu arkadaşlar. Şimdi burada 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tığımı ipimi aldım. Bakın halkamın içinden tığımı geçiriyorum. İkili bir trabzan yaptım şu şekilde. Bir tane zincir çektim. Bakın şöyle tığımı ipimi aldım. Aynı halkamın içinden tekrar bir tane daha ikili trabzan yaptım. Bir zincir, ikili trabzan, bir zincir, ikili trabzan. Bu şekilde 8 tane trabzan yapacağım arkadaşlar. 2 4 6 7 ve 8. Bakın 8 tane trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çektim. Şimdi burada 1 2 3. zincirimden tığımı geçirdim. Şu şekilde kaydırma tekniğiyle ipimi buraya aldım. Şimdi burada hemen şu yandaki boşluğumun içine geçtim. İpimi buraya kaydırdım şu şekilde. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığımı ipimi aldım. Bakın aynı boşluğumun içine ikili bir trabzan yaptım. Tekrar tığımı ipimi alıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Zincirimle birlikte 7 tane olacak arkadaşlar. 6 tane trabzan yaptım. Şimdi hemen bakın bir yandaki boşluğumun içine tığımı geçirdim. Buraya bir tane sık iğne yaptım bu şekilde. Tığımı ipimi alıyorum. Bir sonraki boşluğumun içinden 1 2 3 4 5 6 ve 7. Yine 7 tane trabzan yaptım. Bakın bir sonraki boşluğumun içinden tığımı geçiriyorum. Buraya sık iğne ile sabitledim. Tekrar tığımı ipimi alıyorum. Buraya da yine 7 tane ikili trabzan yapacağım. Bu şekilde 4 tane yaprağım oluşacak. Şimdi hemen bu kısmı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın en son 7 trabzanımı yaptım. Şuradaki boşluğumdan yine sık iğne ile birleştirdim bu kısma. Şimdi burada ne yapıyorum? Şu zincirim vardı başta. Bakın burada üçüncüsünden tığımı geçirdim ve kaydırma tekniğiyle şu şekilde burayı birleştirdim. Bir tane zincir çekiyorum ve bu ipimi burada kesiyorum. Bakın bu şekilde orta kısmımı oluşturdum. Şimdi ikinci rengimi aldım. Şurada herhangi bir sık iğne yaptığım noktadan, bakın tam sık iğnemin ortasından şöyle tığımı geçirdim arkadaşlar. Burada beyaz ipimi alacağım. Beyaz ipimi aldım ve buraya sabitledim bu şekilde. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tığımı ipimi aldım. Aynı yerden tığımı geçiriyorum. İkili bir trabzan yaptım bu şekilde. 1 2 3 tane zincir çektim. Tekrar tığımı ipimi alıyorum. Aynı noktadan tığımı geçirdim. Buraya ikili bir trabzan daha yaptım. Şimdi 1 2 tane zincir çektim. Tığımı ipimi aldım.
Ve bakın yine aynı yerden bir tane daha trabzan yaptım. Şöyle bir görüntüm oluşacak arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığma ipimi alıyorum. Bakın bir sonraki şu ortadaki sık iğnemin içine tığımı geçirdim. Ve buraya ikili bir trabzan yaptım bu şekilde. 1, 2 zincir, tığma ipimi aldım. Tam orta noktasından aynı yerden ikili bir trabzan yaptım. 1, 2, 3 tane zincir, tığma ipimi alıyorum. Ve yine aynı yerden ikili bir trabzan. Şimdi 1, 2 zincir, tığma ipimi aldım. Bir tane daha trabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir, tığma ipimi aldım. Bakın bir sonraki sık iğnemden tam şu ortadan tığımı geçiriyorum. Ve buraya yine ikili trabzan, 2 zincir, tekrar trabzan, ortada 3 zincir, bakın bu şekilde buraya kadar devam edeceğim. Şu yapraklarımın arasına bu şekilde yuvalar oluşturacağım arkadaşlar. Şimdi hemen bu kısmı da tamamlayıp geliyorum. Evet, bakın sıramın sonuna geldim. Şimdi 5 zincirimi çektim. Ne yapıyorum? Buradaki zincirlerden şu aşağıdan 1, 2, üçüncüsüne batıyorum. İpimi şöyle kaydırma yöntemiyle bu şekilde buraya sabitledim. Şimdi burada yine şu yuvamın içine alıyorum ipimi, şu şekilde kaydırıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığma ipimi aldım. Şimdi buraya yine 6 tane trabzan yapacağım. Zincirimle birlikte 7 olacak. 3, 4, 5, 6. Zincirimle birlikte 7 oldu. Bakın şu ortada 3 zincir çektiğim kısma tığımı geçirdim ve buraya yine bir tane sık iğne yaptım. Tığma ipimi aldım. Hemen yandaki boşluğumun içinden tekrar buraya 7 tane trabzan yapıyorum. Bakın yine 7 tane trabzanımı yaptım. Şimdi burada ne yapacağım arkadaşlar? Şu aşağıda 7 trabzanım vardı. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. trabzanıma, yani tam ortadaki trabzandan 3 sağda 3 solda kalacak. Şu şekilde tığımı geçirdim. Ve buraya da bir sık iğne yaptım bu şekilde. Bakın modelim oluşmaya başladı. Şimdi tığma ipimi alıyorum. Hemen yandaki boşluğun içine yine 7 tane trabzanımı yapacağım. Evet, yine 7 trabzanımı yaptım. Şimdi ortadaki 3 zincirlik kısma bir tane sık iğne yapıyorum şu şekilde. Tığma ipimi aldım. Bir yandakine tekrar 7 tane trabzan ve burada yine dördüncüye bir sık iğne yapacağım arkadaşlar. Şimdi hemen bu kısmı tamamlayayım. Bakın yine 7 trabzanımı yaptım. Burada ne yapıyorum? Sayıyorum. 1, 2, 3, 4. trabzanımın tepesinden tığımı geçirdim. Ve buraya bir sık iğne. Tığma ipimi aldım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen bu kısmı da tamamlayıp geliyorum. Bakın yine 7 trabzanımı yaptım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4. trabzanımın tepesinden tığımı geçirdim. Ve bir sık iğne yaptım bu şekilde. Buradan yine en baştaki zincirime tığımı geçiriyorum. Ve bu şekilde kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Bir tane zincir çekip ipimi burada kesiyorum arkadaşlar. Şimdi bir diğer rengimi aldım. Bakın yine şu motifimin orta sık iğne kısmından tığımı geçirdim. Renk değiştirirken hep bu kısımdan başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle ipimi buraya sabitledim. 1, 2, 3,
4 tane zincir çekiyorum. Tığma ipimi aldım. Aynı noktadan tığımı geçirdim. Ve buraya şu şekilde bir yuva oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığma ipimi alıyorum. Bakın burada tek yuva yaptım arkadaşlar. Şu ortadaki yine sık iğnemden tığımı geçirdim. Buraya ikili bir trabzan yaptım. 1, 2 zincir. Tekrar tığma ipimi alıyorum. Aynı noktadan bir tane daha trabzan. 1, 2, 3 zincir. Tekrar tığma ipimi aldım. Aynı yerden trabzan 1, 2 zincir çekiyorum burada. Tığma ipimi aldım ve aynı noktaya şu şekilde ikili trabzan yaptım. Şu alt sırada beyazın taban kısmında oluşturduğum şeyi şimdi üst sıraya oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Tığma ipimi aldım burada. Yine şu ortadaki sık iğnemin tam ortasından tığımı geçirdim. Ve bakın şu şekilde bir trabzan. 1, 2 zincir. Tekrar tığma ipimi aldım. Aynı noktadan ikili bir trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Tığma ipimi aldım. Ve şuradaki bakın sık iğnemin ortasından tığımı geçirdim. Yine buraya ikili trabzan, 1, 2 zincir, tığma ipimi alıyorum. İkili trabzan, 1, 2, 3 zincir, tığma ipimi aldım. İkili trabzan, 1, 2 zincir ve tekrar tığma ipimi alıyorum. İkili trabzan. Bakın bu sıramda şu yapraklarımın ortasına şu şekilde üçlü yuvalar hazırlayacağım. Şu ortalarda ise sadece tek bir yuva hazırlayacağım. Bu şekilde bütün sıramı tamamlayacağım arkadaşlar. Burada yine 5 zincir. Buraya tekli bir yuva yapacağım. V oluşturacağım sadece. Şu kısımlarda yapraklarımın ortalarına bu şekilde çalışacağım. Şimdi hemen bu kısmı da tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın sıramı tamamladım. En son burada birleştirdim zincirlerimle. Şimdi yine yuvamın içine ipimi şöyle kaydırdım. 1, 2, 3 zincir, tığma ipimi alıyorum. Hemen içine ikili trabzanlarımı yapıyorum. Yine 6 tane trabzan zincirimle birlikte 7 olacak. Bakın trabzanlarımı yaptım. Şimdi burada ne yapıyordum? Alt sıradaki gibi ilerleyeceğim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. trabzanımın tepesinden tığımı geçirdim. Ve buraya bir sık iğne yaptım bu şekilde. Tığma ipimi aldım. Hemen yandaki boşluğa. Yine 7 tane trabzan yapacağım. Dört. 2, 4, 6, 7. Bakın yine 7 tane trabzanımı yaptım. Şu ortadaki boşluğuma sık iğne ile birleştirdim. Tığma ipimi alıyorum. Tekrar 7 trabzan. Evet bakın 7 trabzanımı yaptım. Burada yine sayıyorum. 1, 2, 3, 4.'den tam ortadaki trabzanımdan tığımı geçirdim. Şöyle bir sık iğne. Yine buraya aynı şekilde şuradaki gibi 7 trabzanımı yapacağım. Ve sıram bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Şimdi hemen ben bu kısmı da tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın bu sıramı da bu şekilde tamamladım. Burada yine bu ipimi kesiyorum. Modelin mantığı anlaşıldı diye düşünüyorum. Bir üst sırada kurulumunu göstereyim. Şimdi farklı bir ip alacağım. Evet bakın burada gri renkli ipimi aldım. Renkleri dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Yine şuradan sık iğne ile birleştirdiğim noktadan tığımı geçirdim. Ve bakın ipimi buraya sabitliyorum.
1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Şu bağlantımla birlikte 5 oluyor burası arkadaşlar. Tığma ipimi alıyorum. Yine aynı noktadan ikili bir trabzan yaptım. Buraya bir yuva oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Tığma ipimi aldım. Hemen yandaki sık iğnemin ortasından 1, 2 zincir, tekrar tığma ipimi aldım ve aynı noktaya ikili bir trabzan daha yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir, tığma ipimi aldım. Bakın burada şu modelimin ortasına geldim. Yine sık iğnemden tığımı geçirdim. Buraya üçlü yuva kuracağım arkadaşlar. 1, 2 zincir, tığma ipimi alıyorum. Aynı noktadan ikili trabzan, 1, 2, 3 tane zincir, tığma ipimi aldım. Aynı noktadan bir trabzan daha, 1, 2 zincir, tığma ipimi aldım ve aynı noktaya yine 3 tane yuvamı kurdum bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tığma ipimi aldım. Bir sonraki sık iğnemin şu ortasından ikili trabzan, 2 zincir, tekrar tığma ipimi aldım. Aynı noktaya bakın tekli bir yuva oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir, tığma ipimi alıyorum. İkili trabzan, 2 zincir, ikili trabzan. Bakın şu ortalarına modelimin tekli yuva yapacağım. Şu köşelerime ise yine üçlü yuva yapacağım. Bu şekilde de bu sıramı yapıp bundan sonrasında arkadaşlar modelin mantığı anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Tekrar yapacağız. Bir sırada yuva oluşturacağız. Bir sırada içinin trabzanlarını dolduracağız. Dediğim gibi her sırada 4 köşeye 4 tane üçlü yuva oluşturacağım. Şimdi ben bu kısmı tamamlayayım ve modelimin son haliyle geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın sıramı bu şekilde tamamladım. Dilerseniz kenar kısmını bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da şu şekilde yapabilirsiniz. Bakın şuradan birleştirme yapabilirsiniz motif olarak çalışırsanız. Ya da bu motifi dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar aynı şekilde yaparak ilerletebilirsiniz. Bakın şu şekilde bir de bebe yünüyle çalıştım. Bu da gayet şık oldu. Bakın şöyle. Ya da dediğim gibi kenar kısmını bu şekilde yaparsınız. Şu ortalardan birleştirme yaparsanız böyle de çok şık olacağını düşünüyorum. Gayet kolay ve hızlı yapılan bir model arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.